Önceki canlı yayınlarımda bahsetmiştim. 2025 yılında da WordPress'te yeni tanışanlar, yani başlangıç seviyesinde olanlar için bir video hazırlayacağımı söylemiştim. Bu videoda özellikle WordPress'e yeni başlayanların WordPress altyapısıyla bir e-ticaret sitesi nasıl kurabileceklerini göstereceğim. Biraz detaylı da anlatacağım ama en azından başlayanlar için daha faydalı olur diye düşünüyorum. Yani üstünkörü geçmek istemiyorum. Çünkü kafaya takılan ve sonradan sorulan bir ton soru çıkıyor ortaya. Bunları da gidermek adına elimden geldiğince biraz detaylı anlatacağım bunu. Orta seviye ya da ileri seviyede olanlar bu video tabii ki ilginizi çekmeyebilir. Ama merak ediyorsanız gene bir destek için de seyredebilirsiniz. Beğeni de atabilirsiniz diyorum. Hemen lafı uzatmıyorum. WordPress kurulumuna geçeceğim tabii ki. Ben kurdum ama ayrıyetten şunu da söyleyeyim. Herhangi bir hosting firmasıyla anlaşmadığım için hosting alanı ve alan adı ismini atlıyorum arkadaşlar. Onları gösteremiyorum tabii ki. Ben lokalde kurulumunu yapacağım ama birebir aynı olacak. Zaten yapacağınız ayarlar ya da gideceğimiz yol ister canlı sitede ister lokalde olsun birebir aynı olacak. Onu söyleyeyim. WordPress ayarlarına geçelim. WordPress kontrol paneline bir bakalım. Ondan sonra da sırasıyla devam edelim. Hadi geçelim. Hosting paketinizi oluşturdunuz. Alan adınızı aldınız. Artık çoğu hosting paketlerinde WordPress kurulum sihirbazları var zaten. Bir tıkta direkt WordPress altyapısı hemen kuruluyor zaten. Hosting paketlerinde hepsinde var neredeyse. Varsayılan olarak WordPress kurulumunu yaptığınızda bir tane tema, zaten birkaç tane tema var WordPress'in içinde. Ama bunlar tabii ki basit temalar. Bunların üzerinde de çalışabilirsiniz ama biz tamamen ücretsiz eklenti ve temalarla bir e-ticaret sitesi oluşturacağız. Çok fazla uğraşmadan biraz ayarlarla tabii ki uğraşacağız ama bunları göstereceğim tabii ki. Daha böyle şekillendireceğiz. Ürünlerimizi göstereceğimiz bir ana sayfa falan olacak yani. Varsayılan bir teması bu şekilde. Şimdi kontrol paneline girmemiz lazım. Yani WordPress'in arka tarafına mutfağa girmemiz lazım. Mutfak alanına girmemiz lazım. WordPress'i kurarken bir kullanıcı ismi oluşturdunuz, bir şifre oluşturdunuz, e-posta oluşturdunuz. Tabii ki bunları yaptınız. Her şey hazır. WordPress kuruldu. Artık kontrol paneline geçiş yapalım. Oturum aç dedim. Bu şekilde bir başlangıç sayfası. WordPress'in kontrol panelinin başlangıç sayfası sizi karşılar. İşte hoş geldiniz bilmem ne falan, işte sürümle ilgili bilgiler. Böyle hızlı kontrol panelinde görebileceğiniz alanlar, site sağlığı, bilmem ne, etkinlik, hızlı taslak falan, bunlarla fazla bir işimiz yok. Hatta bunları da temizleyelim. Nasıl temizliyorsunuz? Bakın sol üst tarafta ekran ayarları denen, sağ üst, sol değil, sağ üst kısımda ekran ayarları denen kısım var. Hemen bunları şöyle temizleyebiliriz. Hatta site sağlığı kalsın. Şöyle temiz bir başlangıç sayfası. Hatta bakın güncelleme, direkt bir güncelleme var. Neymiş? Güncellemeler kısmı, yani burası kontrol paneli tabii ki. WordPress'in kontrol paneli. Güncellemeler, kurduğunuz eklentilerle ya da temalarla ilgili güncelleme geldiğinde burada uyarı şeklinde görürsünüz. Güncellemelere bakalım ne gelmiş? Tabii ki dil paketiyle ilgili bir güncelleme gelmiştir. Çeviriler. Aynen. Çevirileri güncelle dediğinizde artık WordPress'in çekirdek dosyalarının işte bir de tema, bakın tema ile ilgili bir güncelleme, Türkçe çevirisi gelmiş. Şimdi kontrol panelimizde girdik, hiçbir şey yok. Şu an baktığınız gibi biraz sade, boş bir kontrol paneli. Varsayılan olarak tabii ki demo yazılar, eklentiler falan da var. Bunları da temizleyeceğiz zaten. Yazılar kısmında blog yazılarınız, eğer kurduğunuz temada, yani yaptığınız bir sitede blog yazıları paylaşacaksanız bu alanda zaten yazılarınızı yazıyorsunuz. Bunları da temizleyelim, hatta çöpe atalım şunu da. Çöpü de boşaltalım. Tamam. Ortamlar, işte yüklediğiniz resimler, ürün resimleri, bilmem ne falan, hepsi buraya gelecek. Ortamlar kısmında olacak arkadaşlar. Sayfalar, sitemizin sayfaları. Burada mesela şu an gördüğünüz gibi 2 tane varsayılan işte bir sayfa var. Bunları da silelim, hatta işimiz yok bunlarla da. Kuracağınız sitede mesela bir ana sayfa olacak, iletişim sayfası olacak, hakkımızda sayfası olabilir, mağaza sayfası olacak, sepet olacak, ödeme alanı. Bunlar tabii ki yok ama mağazamızı kurmaya başladığımızda bunların hepsi burada göreceğiz. Sayfalar kısmında göreceğiz. Bunları da hatta çöpe atalım. Temiz bir şekilde başlarız. Bunu da boşaltalım. Yorumlar zaten adı üstünde. Gelen yorumları buradan göreceksiniz. Görünüm kısmı, WordPress'in kullandığı şu an varsayılan olan 4 tane tema geliyor. Bunlar zaten kullanmıyorsunuz, kullanmayacaksınız da. Şu an etkin olan, en son sürümüyle gelen işte 25 olan. Bunları da hatta silebilirsiniz. Nasıl sileceksiniz? Temanın üstüne gelin. Burada sil yazısı var. Tıkladığınızda o buradan kalkar. Bu şekilde silebilirsiniz.
Evet. Eklentiler yeri sitemize kuracağımız eklentiler buraya gelecek. Buradan takip edebilirsiniz. Şu an varsayılan olarak 2 tane eklenti gelmiş ama bunları kullanmayacağız. Bunları da silebiliriz. Kullanıcılar sitenize eğer bir abonelik sistemi olacaksa, yani üyelik sistemi olacaksa, kayıt olacaksa burada kullanıcıları görebileceksiniz. Şu an varsayılan olarak bir tek benim yönetici olarak bakın bu şekilde burada göreceksiniz. Araçlar kısmında WordPress ile ilgili kullanabilecek araçlar, içe dışa aktarma, site sağlığı, işte hepsi burada. Bunları da böyle tek tek bakabilirsiniz. Şu an bunlarla bizim bir işimiz yok. Burada ilk başta yapacağımız işlem ayarlar kısmında arkadaşlar. Ayarlar kısmında genel sekmesinde bakın site başlığı, bir site simgesi seçin. Yani bu tarayıcıda gözüken, bakın şu an XAMPP, tabii lokalde çalıştığım için XAMPP sembolü gözükmekte. Herhangi bir sembol eklemek için favicon dediğimiz olay buradan yükleyebilirsiniz. 512'ye 512 piksel en az o ölçülerde olması lazım ki güzel bir şekilde gözüksün. Adresimiz, bakın mağaza adresimiz, işte e-posta adresimiz, bakın burada üyelik var. Yani bunu açarsanız sitenize üyelik sistemi başlamış, yani başlatabiliyorsunuz. Üye olabiliyorlar. Üye olabilirler. Eğer açmazsanız da üye olunmuyor. Varsayılan yeni kullanıcı, site dili Türkçe, 3 saat, bizim tabii ki 3 saat fark var aramızda lokal olarak. Tarih, saat dilim, işte nasıl göstermek istiyorsanız bunlar. Ama en önemli özellik şurası arkadaşlar benim için: kalıcı bağlantılar. Permalink dediğimiz, yani URL'de gözükeceği kısım nasıl gözükmesi lazım? Burada ağırlıklı olarak şu kısmı seçmeniz lazım. Bakın bunu. Yani bunlarda da çalışanlar var ama SEO için, bakın bu SEO için tabii ki önemli. Arama motorları için bu şekilde seçerseniz faydalı olur sizin için. Şimdi yazı adını seçtim ve kaydet diyorum. Burada okuma alanında tabii ki temayı yüklediğimiz zaman göstereceğim. Burada tabii ki değişiklikler yapacağız tema yüklendikten sonra. Aslında göstereceğim, yapmasak bile göstereceğim en azından ne işe yaradığını, ne olduğunu göstereceğim. Şimdi ayarlar kısmı WordPress'in hemen hemen bu. Buradan siteyi tekrar görüntüle, yani şu sayfaya gidersiniz, buraya gidersiniz. Gösterir size. Başka da bir şey yok burada. İşte kullanıcı profili bilmem ne filan. Tamam, bu kadar çok fazla detaylı da anlatmaya da gerek yok. Çok uzamasın. Şimdi yapmamız gereken ne? E-ticaret. Dediğim gibi tamamen ücretsiz eklenti ve temayla. Bakın, ücretsiz ve tema ve eklentilerle e-ticaret sitemizi kuracağız arkadaşlar. WordPress'i yeni başlayanlar için, bütçesi çok kısıtlı olanlar için, yalnızca hosting paketine ve alan adına parası yetenler için, başlangıç seviyesinde olanlar için diyeyim. Yoksa tabii ki profesyonel bir site yapmak istiyorsanız mecburen değil, bazı şeyleri para ödemek zorundasınız arkadaşlar. Ne yazık ki. Onda yapacak bir şey yok. Ya da işte biraz kendinizi geliştirip kendi temanızı oluşturacaksınız. Eklentilerin de artık ücretsiz kısımlarıyla yapabildiğiniz kadar da yapacaksınız. Ama bir yere kadar gider o da yani. Artık bir görünüme geçelim. Yani temamızı, e-ticaret temamızı oluşturalım. Ondan sonra da zaten mağaza kısmına falan geçeceğiz. Temayı kurmadan önce benim kurmak istediğim 2 tane eklenti var. Ben bunu her demo çalışmalarımda muhakkak yaparım. Onların kurulumunu yapayım ki daha sonra kullanılacak onlar. Birincisi SMTP eklentisi. Bir e-posta eklentisi kuracağım. Artı bir de Loco Translate. Loco Translate ne? Kurduğumuz tema ve eklentileri Türkçe çeviri dosyalarını yüklememiz için, işte çevirebilmek için diyeyim yani. O eklentiyi kuracağım. Burada da hem de eklentilerin nasıl kurulduğunu da göstereyim size. Bakın, eklentiler kısmına geliyorum. Yeni eklenti ekle diyorum. Hemen bu arada bakın, burada zaten öne çıkanları gösteriyor, beğenilenler. Burası WordPress kütüphanesi, eklenti kütüphanesi arkadaşlar. Buradaki eklentilerin demo sürümleri gibi düşünün ya da ücretsiz sürümlerin paylaşıldığı, bazı eklentiler ücretli kısımları da var çünkü. Bazılarında yok. Tamamen ücretsiz de sunabiliyorlar. Hemen burada kuracağımız eklentiyi yazalım. Fluent SMTP diyorum. Ben bu eklentiyi kullanıyorum arkadaşlar. Nedir bu? E-posta sistemi. E-posta eklentisi arkadaşlar. Gayet hoşuma gidiyor. Gayet de kolay ve basit. Hem lokalde hem de canlı internet sitesinde kullanabileceğiniz bir SMTP eklentisi. Yani e-posta gönderme alma gibi bir şey bu e-posta sistemini desteklemekte. Bununla ilgili kanalda birçok video var zaten. Kanalımda birçok video var. Oradan da bulabilirsiniz arkadaşlar SMTP ile ilgili. Kurulumunu yapıp etkinleştireceğim. Evet, eklenti kuruldu. Etkinleştirdik. Burada zaten hemen uyarı geliyor. Diyor ki direkt olarak hemen ayarlarını yap e-posta için. Yapacağım ama önce bir eklenti daha. Logo Translate'i de kuralım. Logo yazdım. Logo Translate ile ilgili de gene kanalda videom var arkadaşlar. Onu da arayıp bulabilirsiniz kanalda. Bunda da Logo Translate'in
ya da çevirilerin nasıl yapıldığını, nasıl yapılması gerektiğini anlattığım videolar var. Oradan da faydalanabilirsiniz. Bunu da kurup etkinleştireceğim. Sonra da SMTP ayarını yapalım. Evet, 2 eklenti de kuruldu. Şimdi Fluent SMTP'ye buradan da ayarlara geçebilirim. İsterseniz şuradan da bakın ayarlar Fluent SMTP buraya da geliyor zaten, buraya geliyor. Buradan da geçebilirsiniz. Buradan geçelim. Şimdi lokalde çalıştığım için burada PHP seçiyorum ama siz mesela farklı bir e-postası kullanıyorsanız, mesela kendi hosting paketinizin size verdiği e-posta hizmeti varsa diğer SMTP diye seçebilirsiniz ya da bu firmalardan bir e-posta hizmeti alıyorsanız bunlardan birini de seçebilirsiniz ama bunlar zaten ücretli, bunlar baktığınız zaman. Belki kullanıyorsunuzdur, kullanmıyorsunuzdur, bilemiyorum. Buradan da seçim yapabilirsiniz ama ağırlıklı olarak lokalde PHP kullanıyorum. Diğer mesela kendi hosting paketimin vermiş olduğu e-posta hizmeti varsa bunu seçiyorum arkadaşlar. PHP'yi hemen seçeyim. Hatta şunu da göstereyim, bakın. Burada e-posta adresiniz, işte SMTP size bilgilerini verirler zaten. Hosting paketinin. Ondan sonra portunu, şifrenizi falan, girişinizi. Bununla dediğim gibi kanalda video var arkadaşlar. Muhakkak seyredin. Eğer böyle bir SMTP kurulumu yapacaksanız. Değiştirdim. PHP'ye geçtim. Hemen lokaldeki e-posta adresimi yazıyorum. Buraya da öyle yazdık. Kaydedelim. Tamamdır. Bakın geldi. Tamamdır. Tamam, artık tema kurulumuna geçelim. Bir e-ticaret teması kuralım. Biraz bir şeye benzesin en azından sayfamız. Ücretsiz e-ticaret temasını nereden bulacağız? Aslında 2 yol var. Ama size tavsiyem şu olacak. Tabii ki yeni başladığınız için bir e-ticaret sitesi oluşturacağız ama demolu temalar kullanmak daha iyidir. Neyin nerede olduğunu görürsünüz. Demo dediğimde şu arkadaşlar. Sizin yerinizde daha önceden yapılmış, işte ürünler eklenmiş, konulmuş, ondan sonra teması özelleştirilmiş falan, bunları görebileceğiniz hazır gibi düşünün. Yani normalde hani YouTube'da falan diyorlar ya 5 dakikada e-ticaret sitesi şudur budur. İşte hazır kurulumlarla falan hemen her şey hazır halde size sunulan. Öyle bir tema bulursanız daha iyi sizin için. Çünkü öteki türlü sıfırdan başlarsanız boş bir temayı kurarsınız ama işte neyin nerede olacağını falan çözmek için baya bir vakit harcarsınız. Bu yüzden de iki yolunuz var aslında. Hemen onu da göstereyim. Şimdi görünüm kısmına geliyorum. Temalara geliyorum. Orada yeni tema ekle diyorum. Şimdi burası gene WordPress kütüphanesi, geliştiricilerin yapmış olduğu temaları işte sunmaları. Ama bu temaların çoğu arkadaşlar gene ücretsiz sürüm. Yani ne diyeyim size, kısıtlıdır. Kullanacağınız alanlar kısıtlıdır. Sizi pro sürüme teşvik etmek amaçlı, biraz da tanıtım amaçlıdır yani. Şimdi burada bir tema seçebilirsiniz. E-ticaret teması seçebilirsiniz ama dediğim gibi demo verisi olabilen, yani demo verileri çekebilecek temalar önemlidir. Sizin için önemlidir. Yoksa biraz daha orta ve ileri seviyedeyseniz boş bir temayı da alabilirsiniz. En azından ne olur? Stil dosyaları yüklenmiş olur. Siz kendiniz sayfalarınızı oluşturursunuz. Şimdi biz hemen şöyle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Daha önceki e-ticaret sitesi kurulumuyla ilgili videolarım var kanalda zaten. Bunu da güncelliyoruz ya. Orada da Astra şablonlarından faydalanmıştım. Astra'nın güzel yanı arkadaşlar, size temanızı kuruyor artı şablon, yani hazır şablon alarak e-ticaret sitenizi daha hızlı şekilde oluşturmanızı sağlıyor. Bu yönden daha pratik bana sorarsanız. Yalnızca düzenlemeleri falan, işte Türkçeleştirmeleri falan yaparsınız. Bazı özelleştirmeleri falan da yapabiliyorsunuz. Daha hızlı şekilde ilerleyebilirsiniz. O yüzden de yine Astra ile devam edeceğim ama burada farklı temada seçebilirsiniz. Yani bir shop diye aratın. Bakın yani gördüğünüz gibi var. Bayağı var. Ama demo verisi olanlar sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Astra'yı kuracağım yine. Astra'dan bir e-ticaret şablon alacağız. Onun üzerinde devam edeceğiz. Şimdi Astra'nın kurulumuna bir geçelim. Astra teması kuruldu. Etkinleştireceğim. Sonra da şablon kurulumuna geçeceğiz. Evet, etkinleştirdik. Böyle bir karşılama sayfası geldi. Şimdi şunu kapatalım. Bakın kontrol panelinde zaten sol tarafta görüyorsunuz Astra, işte görünümde Astra teması. Astra kontrol paneline bir gelelim. Orada işte gördüğünüz gibi zaten evet Türkçe, çoğu alan Türkçe, işte özelleştirmeleri falan yapabiliyorsunuz ama biz şimdi bir başlangıç şablonu lazım. Bize bir e-ticaret şablonu lazım. Hemen başlangıç şablonları kısmı, bakın üst tarafta menü var. Oraya geliyorum ve tıklıyorum. Burada size şablonların işte kurmanız için bir yükleme yapmanız lazım diyor. Hemen bunu da kurup etkinleştirelim. Evet, kuruldu. Yani başlangıç şablonları aslında bir eklenti o da. Kurduk, etkinleştirdik. Burada zaten artık yolu seçiyoruz. Şimdi bir yapay zeka ile bir oluşturma var. Bunu ben şu an tavsiye etmiyorum. Baktığınız zaman çok böyle randımanlı bir web site oluşturmuyor bana sorarsanız. Biraz daha gelişmesi lazım diye düşünüyorum açıkçası. Benim düşüncem tabii ki bu. Burada da klasik olarak işte şablonları oluşturma. Biz tabii ki klasik olanlardan gideceğiz ama şurada bakın. Sağ üst tarafta size şöyle seçenekler sunuyor.
bir blok şeklinde Elementor üzerinde kuracağız biz. Çünkü Elementor'la daha fazla özelleştirme imkanı sağlayabiliyorsunuz. O yönden güzel. Eğer bunlarla biraz bilginiz varsa bunu da seçebilirsiniz. Beaver, Builder yapıcı, yani sayfa yapıcı, Elementor ve blok editörü diyor. Biz Elementor'u seçelim. Bir de işte yapay zeka var. Elementor'u seçtik. Senkronizasyon yapıyor şimdi temaları, şablonları bir kütüphaneye senkronizasyon yapsın. Sonra bir e-ticaret şablonu seçelim. Zaten ücretsiz olanları seçeceğiz mecburen tabii ki. Ücretli sürümü olanlar da var. Ücretli şablonlar da var ama biz ücretsiz şablon seçeceğimiz için zaten çok fazla bir seçeneğimiz de olmayacak açıkçası. Ama başlangıç seviyesinde düşünürseniz arkadaşlar, ücret, yani herhangi bir ücret vermeden bu işlere yine işinizi görür mü? Bence görür. Çünkü onları da ücretsiz olarak kursak bile yapılandırdıktan sonra faal bir şekilde çalışabiliyor. Burada fark işte ne var? Biraz stil tabii ki. Stil olayları biraz daha işte basit diyeyim size. O yüzden de ileriki zamanlarda işte bir bütçeniz olur, para kazanırsınız, yaparsınız, edersiniz. Daha profesyonel temalara geçme imkanınız olur arkadaşlar. Ama başlangıçta daha bir bütçeniz yoksa çok büyük paralar harcamanıza gerek yok. Bakın zaten premium yazanlar, ücretli şablonlar, bunları seçemiyoruz zaten. Burada bakın online shop dediğinizde bize zaten bir tane seçenek sunacak bildiğim kadarıyla, kullanılabilecek. Öyle bakalım. Premium. Yani oradan bakabilirsiniz. Yani bunlar ücretsiz olanları istediğiniz gibi kurabilirsiniz. Bilgisayarınıza, yani serverınıza, lokal hostunuza istediğiniz gibi kurup üstünde oynayabilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ha bir de şu varmış. Aslında bunu unuttum, evet. Organik diye bir e-shop var. Bir bu var. Böyle bir şey olabilir. Başka da böyle bir şey var. Bahçe üzerine. Başka mesela böyle bir giyim e-shop'u var. Yine arttırmışlar herhalde ya. Eskiden bu kadar seçeneği yoktu gibi geliyor bana. Evet. Böyle çiçekli böcekli var. Böyle bisikletli var. Bisiklet bir şeyli var mı? Evet. Yani var. Bayağı da var. Güzel. Fashion var. Giyim üzerine var. Moda falan. Güzellik malzemeleri var. Kozmetik varmış. Bakın. Evet. Varmış ya bayağı. Yani gene bakın baskı üzerinde mesela, bu baskıyla ilgilenen çok arkadaşımız var. Tişörtlere, fincanlı kupa. Böyle bir site başlangıç seviyesi olarak oluşturabilirsiniz. Hatta bunu seçelim mi ya? Print. Yani bunu seçelim. Evet. Değişik bir şey olsun. Şablonu seçtik. Burada size soruyor zaten. Bunları sonra da yapabilirsiniz. Sonradan da özelleştirme yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Font tipini, işte renklerini, mesela şöyle mavi, ne bileyim şöyle olabilir, şöyle bir şey olabilir. Bakın. Zaten fark edersiniz. Hepsi birbirine zaten benziyor. Böyle bir şey olabilir. Dikkat çekici bir şey olabilir. Mavi olsun. Ben maviyi seviyorum genellikle. Mavi kullanıyorum. Tamam diyorum, devam diyorum. Burada mesela ayrıyetten eklenti, mesela bir bağış eklentisi var, bir çapraz, ama bunlar da bir eklenti arkadaşlar. Size öneriyor, kurabilirsiniz, kurmayabilirsiniz ama bunlar ücretsiz. Gene kısıtlı tabii ki. Ben kurmayacağım. Herhangi bunlarla bir işim yok çünkü. Hatta Free Live Chat dediği 3x ile ilgili bir eklenti vardı, bu WhatsApp üzerinden ya da telefon, işte onun videosunu anlatmıştım. Bayağı da güzel bir eklenti, ücretsiz. Çok iyi kullanılabiliyordu yani, çok güzeldi. Benim bayağı da hoşuma etmişti o eklenti. 3x öyle bir şeydi, ismini unuttum da tam. Neyse, bunları geçtik. Zaten şunların kurulması gerekiyor. Bakın WooCommerce istiyor zaten. Bir de zaten Page Builder, sayfa yapıcı, Elementor büyük bir ihtimalle zaten onu istiyor. Hemen continue diyorum. Devam diyorum. Orada işte bilgiler falan isterseniz doldurun. Hani haberdar olmak için, ama ben istemiyorum. Lokaldeyim zaten sonuçta da ve devam ediyorum. Evet. Kurulum bitti. Yaklaşık 4 dakika sürdü. Bu tabii ki sizin internet bağlantınızla da alakalı olabilir arkadaşlar. Biraz uzun sürdü. Normalde bu kadar sürmemesi lazımdı. Kurulum bitti. Buradan tekrar web sitesine gidebilirsiniz ya da kontrol paneline gidebilirsiniz. İsterseniz bir web sitesine bir bakalım. Gördüğünüz gibi şablon kuruldu. Demo veriler çekildi. Şu an hazır. Tabii ki yapılması gereken birkaç işlemler var. Bazı şeyler, fotoğraflar gelmemiş herhalde. Bir tanesi gelmemiş, şu gelmemiş mesela. Yapılması gereken tabii ki en önemli işlerden biri mağaza ayarlarınız var. Ama baktığınızda şu an işin yarısı bitti arkadaşlar. Yani mağazanızın kurulumunun yarısına geldik. Bitirdik sayılabilir. Tabii özelleştirmeler, işte yazıların Türkçeleştirmesi, ürünler falan, bunlar falan var. Ama bundan sonraki önemli, tabii ki kısım önemli. Mağaza ayarlarınız var. Mağaza ayarlarınızı yapmanız lazım ki sitenizden yapılan bir alışveriş olduğunda falan düzgün çalışabilsin yani. Evet, gayet bir şekilde güzel. Güzel de gözüküyor.
baktığınızda. Hatta burada sayfaları falan da kontrol edebilirsiniz. Bir iletişim sayfasına bakalım. Mesela böyle bir iletişim sayfası var. Güzel. Hakkımızda sayfası var. Gördüğünüz gibi. İşte takım bilgileri falan, işte sıkça sorulan sorular falan olabilir. Böyle bölümler falan açabilirsiniz. Güzel. Bence gayet hoş. Sepet falan var bakın. Evet. Güzel ya. Gayet güzel. Kullanılır mı? Kullanılır bence arkadaşlar. Niye kullanılmasın yani? Başlangıç için bence kullanılır. Mağazamızı kurduk. Artık mağaza ayarlarına geçebiliriz. Mağaza ayarlarına geçmeden önce arkadaşlar, şablonları kurduğumuzda ihtiyacımız olan eklentilerin haricinde birkaç tane de eklenti yüklendi. Nedir bu eklentiler? Başta tabii ki hemen kontrol panelinde başlangıç kısmında görüyorsunuz. Bir strip, yani ödeme ağ geçidi. Şimdi strip eklentisini kuruyor. Otomatik kurdu tabii ki ama Türkiye'de strip eklentisini kullanamıyoruz. Ödeme ağını kullanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden buna ihtiyacımız yok. Bunu kaldıracağız. Yani eklentilerden kaldıracağız. Normal bir sanal post kullanabilirsiniz ya da işte farklı ödeme yolları seçebilirsiniz. Ne var? Bir banka EFT var, işte kapıda ödeme falan, bu tip şeyler var. Ya da bir sanal post eklerseniz öyle kullanabilirsiniz. Stripe ve PayPal arkadaşlar Türkiye'de kullanılmıyor. Yani yasak. Yasak olduğu için kullanılamıyor. Onlarla artık bir şey yapamıyoruz. Bunu kaldıracağız. Şuradan kaldıralım. Hatta eklentilerden kaldıracağız. Şu uyarısını kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Artı burada zaten bir bakın uyarı var. E-ticaretle yani uğraşıyorsunuz. E-ticaret sitesi açıyorsanız muhakkak sitenizde bir SSL güvenlik sertifikası olsun arkadaşlar. Şimdi WordPress sitenizde zaten bir eklenti kuracaksınız. Güvenlikle ilgili eklentiler kurmanız lazım. Boş olmaması lazım. Bir güvenlik eklentileri olması lazım. En azından başlangıç seviyesinde ayrıyetten bir SSL sertifikası olması lazım. Ödemelerde çünkü bir şifreleme yapması lazım sayfada. O yüzden onu da unutmayın. Muhakkak önemli. Biz şimdi lokalde çalıştığımız için buna da gerek yok. Bunu da kapatıyorum. Ama canlı bir sitede çalıştığınız zaman muhakkak bakın, muhakkak ve muhakkak SSL sertifikası olsun. Kullanın. Şimdi şablonu kurduktan sonra işte bir iletişim formu için bize WP Forms eklentisini kurmuş. Bu eklenti ne işe yarayacak? Sayfamızda iletişim kısmı var. Buradaki formu yönetebilmemiz için bir iletişim eklentisi lazım. Yani genellikle ya WP Forms ya da işte Contact Form 7 eklentisi kullanılıyor. Şablon WP Forms'u kurmuş. Artı Elementor zaten mecbur kurulmuş. Onu da kurmuş. Başka ne var? Başka burada gösterdiği bir şey yok. Ama onun haricinde WooCommerce sekmesine geldiğinde bakın burada varyasyonlu ürünler için bir eklenti kurmuş. Artı sepeti bırakıp gidenler, sepeti terk edenler için bir eklenti kurmuş. Uyarı gibi. Hani karşı tarafa sepeti alışverişi tamamlamadığı zaman gönderilen bir e-posta sistemi var. O eklentiyi kurmuş. Bununla ilgili kanalda gene videom var. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda zaten özelleştirme yapmayacağız. Amacımız burada hızlıca e-ticaret sitesini oluşturmak, kurmak. Eğer yeteri kadar bir beğeni gelirse, şöyle 100 tane beğeni gelirse arkadaşlar, en azından bu videonun serisine devam edebiliriz. En azından sitemizi özelleştirme olaylarını bir videosunu çekebilirim arkadaşlar. Sayfayı nasıl özelleştireceğiz ya da daha farklı neler yapabiliriz? Bunun gibi şeyler videosu olabilir. Ama 100 beğeni gelsin. En azından bileyim ki evet, bu konuya karşı bir duyarlılık var. Ben de devamını çekebileyim. Başka da işte gelen şimdi eklentilere hemen bir gireyim. Bakalım. Bakın kurulu eklentiler. Şu strip'i bir kaldıralım zaten. İşimiz yok onunla. Bakalım. Bakın checkout plugin strip demiş. Bunu etkisizleştiriyorum ve kaldırıyorum. Başka Elementor, SMTP, Loco var. Tamam. Starter template, varyasyonlu ürünler kullanacaksanız işte aynı ürünün farklı bedenleri ya da renkleri olabilir. Bu tip şeylerde işte ürünleriniz varsa varyasyonlu ürünler eklentisi kalsın tabii ki. Onu da ayarlamanız lazım. Bu da sepette işte terk edilen sepetleri bırakanlara bir e-posta gönderme gibi bir şey işte eklentisi. Dediğim gibi kanalda bunun videosu var. Anlattığım bir video var. Tamamdır. Şimdi artık WooCommerce mağazamızın ayarlarına geçebiliriz. WooCommerce'e geldim. Bakın ayarlar. Burada bak görüyorsunuz. Başlangıç, siparişler, müşteriler, kuponlar, raporlar, ayarlar, durum. Ondan sonra diğerleri işte genişleme paketleri falan yapmış. Bizim işimiz burada ayarlarda. Ayarlara geçiyorum. Evet. Genel sekmesinde ya şu uyarıları da zaten bununla ilgili bir eklenti var arkadaşlar. Kullandığım bir eklenti. Onu da kurarsanız bu tip reklam tarzı şeyleri de engelliyor. Güzel bence. Genel sekmesinde mağaza adresiniz var.
Mağaza adresiniz işte artık neredeyseniz onları yazıyorsunuz. Karşı tarafa çünkü bunlar gidecek. Bu bilgiler gidecek. En azından yani nesiniz, necisiniz bilinsin yani. Nerede iş yapıyorsunuz? Ofisiniz nerede? Yeriniz nerede falan. Bunların bilgisi olsun. Türkiye seçelim. Türkiye Kocaeli seçtim. 41.400 dedim. İşte tüm ülkelere satacaksınız. Tüm ülkelere satış yaptınız. Tüm ülkelere gönder. Bakın genel seçenekler. Türkçe olduğu için çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Kuponlar, para birimi yine Türk lirası diyoruz. Solda ya da sağda seçebilirsiniz. Sağda boşlukta dedim ve bu şekilde kaydediyorum. Ürünler sekmesine, menüsüne gelelim. Ürünlerde mağaza sayfası. Bakın videonun başında da göstermiştim, hatta sayfalar kısmında işte sayfaların oluşacağını söylemiştim size. WooCommerce kurulduğunda otomatik olarak 4 tane olması lazım. 4 tane sayfa oluşturuyordu. Bir mağaza sayfası, ondan sonra bir ödeme alanı, ondan sonra bir hesap sayfası, hatta sayfalar kısmına da bakabiliriz. Şöyle hemen hızlıca bir bakalım. Oluşan sayfaları görelim. Bakın kart, sepet sayfası, ödeme alanı, bunlar şablonlu oluşanlar, kontak, ana sayfa, mağaza ve hesabı. 4 tane sayfa WooCommerce'in oluşturduğu sepet, ödeme alanı, hesabım ve mağaza sayfası arkadaşlar. Mağaza sayfasının gösterileceği sayfayı işte burada soruyor zaten, otomatik olarak shop seçili. Başka da burada zaten işte ağırlık birimi neyse artık satacağınız ürünlerle alakalı işte değerlendirmeler falan. Burada herhangi bir değişiklik yok. Stok kısmı var. Stoklu çalışacaksanız bununla ilgili gene ya bir ton video çekmişim aslında baktığınız zaman. Envanterlerle ilgili gene video var kanalda arkadaşlar. Gayet güzel faydalanabileceğiniz eklentiler bunlar. Ücretsiz hep. İşinize gelebilir. Onları da seyredin bence. Envanter takibi, ürün takiplerini, özelleştirmelerini falan çok hızlı bir şekilde yapabileceğiniz eklentiler. Stok yönetimini etkinleştirebilirsiniz. İşte stoklu çalışacaksanız bu şekilde, ama şu da var. Mesela dijital ürünlerde stok sorunu yok arkadaşlar. Biliyorsunuz stok tutmanıza gerek yok dijital ürünlerde. Ben kendim kullandığım için söylüyorum zaten. Ama fiziki ürünlerde bir stok olayınız varsa mesela stok takibinizi yapın, sizin için iyi olur. Stoklarla ilgili burada bilgiler var. İndirilebilir ürünler. Dediğim gibi eğer biraz, hatta bununla ilgili sırf dijital ürünle ilgili yine bir çalışma yapabiliriz. Yeteri kadar bir talep gelirse tabii ki. Neden olmasın? İndirilebilir. Eğer dijital bir ürün varsa, işte indirilebilir bir durumdaysa buradan onun ayarlarını yapıyorsunuz. Onaylı indirme dizinleri demiş. İşte sitenizdeki adres yollar bunlar. Gelişmişe bakalım. Orada işte bakın ürünün özellikleri, arama tablosu falan işte. Yani buralarda çok bir şeyler yapmanıza gerek yok. Gönderime bakalım. Gönderimde fiziki olarak eğer ürün gönderiyorsanız bir kargolama durumu var arkadaşlar. Şimdi kargolama ücretlerini bölge olarak da değiştirebilirsiniz ya da standart yapabilirsiniz. Burada kargo işte sonuçta fiziki bir ürün gönderiyorsunuz. Bir bölge eklememiz lazım. Yani eğer tabii ki Avrupa'ya, dışarı, oraya buraya, yurt dışına da gönderiyorsanız onun için de fiyatlandırmalar yapmanız lazım. Çünkü yurt içinde bir kargo ücretiyle yurt dışına gönderdiğiniz bir kargo ücreti aynı olmayacak sonuçta. Yani bu biraz daha iş böyle dallanıp budaklanıyor tabii ki sonuçta. Gönderim bölgesi ekle diyorum. Burada bir bölge adı diyorum. Yurt içi seçtim. Bakın gönderim yöntemi ekle kısmına tıkladığınızda size 3 tane seçenek sunuyor. Ücretsiz gönderim, belki işte ücretlerin içine kargo ücretini eklersiniz. O şekilde gönderirsiniz. Bir sabit fiyat oluşturabilirsiniz icabında ya da sattığınız yerden teslim alma şekilde bir gönderim yolu seçebilirsiniz. Şimdi sabit fiyat olarak seçiyorum ben. Bir tane sabit fiyat. Sabit fiyat dedik, vergilendirilebilir. Yok diyorum. Maliyeti de 150 lira diyorum. Kafadan salladım. Oluştur ve kaydet. Sabit fiyat. İsterseniz hem sabit fiyat hem ücretsiz ödeme işte ya da üçünü de seçebilirsiniz. Üçünü de kullanabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Tamam, bir tane sabit fiyat yaptık. Gönderim ayarlarına bakalım. Sepet sayfasında fiziki ürün satıyorsanız işte dediğim gibi bir kargo yapacaksanız gönderim bedeli hesaplayıcısı orada adres girdiğinde, yani adreslere göre, bölgelere göre işte ne bileyim İstanbul'la işte Van, Kars, Sivas'a farklı fiyatlar alacaksanız orada adres girildiğinde onun fiyatları çıkacak sonuçta. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Bir gönderim tablosu oluşturmanız lazım tabii ki. Nerelere göre orada gönderim bölgelerinde bunu sınıflandırmanız lazım aslında. Ama sırf Türkiye'nin her tarafına standart sabit yapacaksanız aslında çok da böyle bedeli hesaplayıcı bilmiyorum gerek olmayabilir de yani. Gönderim sınıflarına bakalım. Gönderim sınıfında da herhangi bir şey yok. Gönderim sınıfı ekleyebiliyorsunuz. Burada da bakın daha yüksek posta ücreti gerektiren ağır ödemeler. Yani 1 kilo ile mesela 10 kiloluk bir ürün sonuçta aynı fiyata gitmiyor.
bildiğim kadarıyla. O yüzden belki bu farklılıkları yaratabilirsiniz ama bunlar dediğim gibi biraz daha detaylı konular arkadaşlar. Onları işte farklı videolarda anlatmak lazım. Burada o farklı bir konuya girer yani. Ödemelere geçiyorum. Evet, ödeme yolu bu da en önemli kısımlardan biri. Varsayılan olarak zaten 3 tane bakın, banka havalesi, çek ödemeleri ve kapıda ödeme diye geliyor. Eğer işte bir sanal post kullanıyorsanız, bir anlaşmanız varsa öyle bir sanal post anlaşması. Bu ne olabilir işte? Paytr var, EasyCo var, işte var bayağı bir sanal post WooCommerce entegrasyonu sağlayan Shopier falan var. Bunlar var. Bunlarla kullanıyorsanız buraya ekleyebiliyorsunuz mesela onlara da. Onların modülleri falan da var çünkü. Ekleniyor. O şekilde de bir seçenek sunabiliyorsunuz. Şimdi bizde tabii ki herhangi bir sanal post yok. O yüzden banka havalesini açıyorum. Çünkü sonuçta en sonunda bitirdiğimizde bir test yapalım. Hesap adı gerek yok. Hesap numarası, banka adı şuraya yazalım. Tamamdır. Banka transferini etkinleştir diyorum ve kaydet diyorum. Şimdi hemen bir dipnot ekleyeyim buraya. Banka havalelerinde genellikle arkadaşlar ödeme yapıldığı zaman sipariş bekliyor olarak, yani askıda gözükür, bekliyor olarak gözükür. Banka havalesi geldiği zaman siz onayladığınızda manuel olarak kendiniz siparişi işte hazırlanıyor şekline getirirsiniz ya da işte ödendi şeklinde ya da gönderildi şeklinde ayarlamanız gerekebilir. Sanal postun burada güzel yanı, direkt kredi kartı ödemesi yapıldığı için arkadaşlar sipariş durumu hemen tamamlandığı şeklinde gösterilir. Bunu özellikle şöyle düşünmek lazım. Aslında fiziki ürünlerde tabii ki olay değişiyor. Dijital ürünler için diyorum. Dijital ürünlerde ya da işte bu LMS eklentileri, mesela online çevrim içi eklentilerde kurs, herhangi bir ders ya da kursu aldıklarında sanal posta ödemeler burada önemli çünkü. Banka havalesini takip edemeyebilirsiniz belki ya da ödemesini yaptığı kişi hemen kursa başlamak isteyebilir derse. O yüzden de sanal post burada önemli. Ama fizikilerde mesela ödemesi yapıldıktan sonra direkt sistem mesela hazırlanıyor geçer. Öyle biliyorum. Öyle hatırlıyorum aslında. Ama EFT'de direkt olarak bekler, askıda olur. Çünkü karşı taraftan, bankanızdan size evet havale geldi diye bir mesaj gelir ya da bakarsınız, kontrol edersiniz. Ondan sonra işte şeklini, pozisyonunu değiştirebilirsiniz siparişin. Bunu da yaptık. Hesaplar ve gizliliğe bakalım. Burada işte bakın, hesap oluşturma, ödeme, misafirlerde kayıt yaptırmadan alışveriş yapabilsin mi? Bunlar var. Hesap oluşturma işte nerede olsun etsin, yapılabilir mi? Onun gibi şeyler var. Türkçe olduğu için arkadaşlar çok rahat anlarsınız zaten. Yani çok bunlarda böyle kafa karıştırıcı bir şey yok aslında. Hesap nerede oluşturulsun? İşte ödeme sırasında bir hesap oluşturulsun ya da hesabım sayfasını gösterirseniz menülerde orada hesap oluşturma imkanı olabilir. Ödeme sırasında oturum açmayı etkinleştir mesela. Bunu seçerseniz tam ödeme sırasında ödemeyi yapmadan önce hesabına girmesini istersiniz, bilmem ne falan. E-postalara bakalım. E-postalarda karşı tarafa, yani müşteriye ve size gelecek e-postalar. Burada zaten 1, 2, 3 tanesi bakın size, sayfa site yöneticisi kimse ona gelecek olan, işte yeni bir sipariş geldi, bir sipariş iptal edildi ya da sipariş başarısız. Karşı tarafa yine bilgilendirici e-postalar bakın bu şekilde. Mağaza adresi. Şimdi normalde WooCommerce'in kullandığı bir e-posta şablonu var. Normal WooCommerce kurulumunda zaten. Bunu da özelleştirebiliyorsunuz. Bununla ilgili birkaç tane eklenti var. Hatta gene bununla ilgili bir özelleştirme ile ilgili bir video çektim, hatırlıyorum çünkü. Biraz eski de olsa. Özelleştirmeler yapılabiliyor arkadaşlar. Karşı tarafa gönderdiğiniz e-postalar biraz daha profesyonel falan özelleştirebiliyorsunuz. Yani kendiniz güzelleştirebilirsiniz onları da. Öyle eklentiler de var. Ama başlangıçta bu iş görmüyor mu? Görüyor arkadaşlar. Dediğim gibi testte göreceğiz zaten. Entegrasyona bakalım. Entegrasyonda herhangi bir şey yok. Zaten Maxmint, bu da coğrafi konum. Yani adres yazarken otomatik tanımlama şeklinde. Ama ona da tabii üye olmanız lazım. O da ücretli herhalde büyük ihtimalle. Maxmint bildiğim kadarıyla. Ama bir Google API falan. Ama işte Google haritası zaten şu an sitede, sayfada yoktu galiba. Harita var mıydı? Yoktu. İletişim tarafında yoktu galiba. Bir API nasıl alınıyor? Bununla ilgili de gene videom var. Onu da seyredebilirsiniz. Bayağı video çekmişim ben ya. Site görünürlüğü bakalım. İsterseniz işlemleriniz bitmeden, yani mağaza ayarlarınız ve sayfadaki diğer işlemler bitmeden mağazayı mesela açmazsınız. Herkese açık hale getirmezsiniz. Yalnızca çok yakında. Buraya seçerseniz karşı taraf mağaza sayfasına girdiğinde yakında açılacak diye bir ibare, bir uyarı görür. Yayında olduğunda da zaten alışverişe hazır mantığı zaten bu. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Gelişmişe bakalım. Gelişmişte de WooCommerce kurulduğunda oluşturulan sayfalar. Bakın sepet sayfası, kart, yani bunları da Türkçeleştirmeniz lazım. Bunlarla ilgili gene video var. Ödeme sayfası checkout'u kullanıyor. Checkout sayfasını kullanıyor. Hesabında my account. Ondan sonra güvenli ödemeye zorla. İşte dediğim gibi bir SSL sertifikası. Bunları değiştirmiyorsunuz.
Bunlarla oynamıyorsunuz yani. Bu şekilde. Bunlar da zaten ileri seviyede REST API'ler, web kancaları falan biraz daha ileri seviyede olmanız lazım. REST API'leri kullanabilmek için. Hiç kafanızı karıştırmayacağım buralara girip. Ya baktığınız zaman hemen hemen ayarlar kısmı bu kadar arkadaşlar. Çok bir şey yok. Başlangıç seviyesi için diyorum. Ama biraz daha ileri ve orta seviyeye geldiğinde biraz daha farklı şeyler deneyebilirsiniz. Tamam, yani ne yapalım? Bir ürünler kısmına bir geçelim arkadaşlar. Bir de ürünlere bir bakalım. Hatta siparişleri teste bakarız. Müşteriler falan, kuponlar falan. Aynen, tabii. Bir ürünler sekmesine bir gidelim. Ürünlere bir bakalım. Ondan sonra test falan yaparız. Mağazamızı kurduk. Artık ürünlere geçmemiz lazım. Peki nerede bu ürünler? Bu ürünleri nerede düzenleyeceğiz? Bu ürünleri nereden ekleyeceğiz? Bu tip sorular muhakkak geliyordur aklınıza. Hemen geçelim. Çektiğimiz demo veriyle bir takım ürünler gelmişti. Ana sayfada gördük. Kontrol panelinde bakın WooCommerce'ın hemen altında ürünler sekmesi var. Burada işte çeşitli menüler, alt menüler var tabii ki. Tüm ürünler dediğinizde mağazamızda eğer ürün varsa ya da hiç ürün olmadığını da düşünün tabii ki. Ürün de yok. Ürün eklememiz lazım. Nereden ekleyeceğiz? O kısma geçiyorum. Tüm ürünler sekmesine bastığınızda mağazada bulunan tüm ürünlerinizi görebilirsiniz. Şu an 11 tane öğe gözüküyor tabii ki. Biz ama mağazamızda bir ürün yok. Yeniden sıfırdan bir ürün ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Yeni ürün ekle diyorum. Ben bir örnek ürün tabii ki ekleyeceğim. En azından ürün nasıl eklendiğini de görebilirsiniz. Nasıl ekleniyor, neler yapılıyor falan. Onları da göstereceğim. Şimdi hazırladığım bir örnek ürün var. Hemen onu giriş yapalım arkadaşlar. Tabii sitemizle alakalı. Biz baskı işleri yapıyoruz. Böyle tişörtlere, fincanlara, kupalara, mupalara falan işte. Neyse. Hemen başlığını yazalım. Karton, kahve, fincana, kişiye özel baskı. Şimdi ürün açıklaması uzun içerik, yani ürünle ilgili uzun içeriklerinizi buraya yazıyorsunuz. Kısa olan, bakın, kısa ürün açıklamasını buraya yazacağız. Peki nedir bu uzun ve kısa olayı? Onu da şöyle gösterelim. Tüm ürünlere geleyim. Şimdi örnek olarak bir tane ürüne geldik. Bu bizim mağazamızda satılan bir ürün. Bakın şu alan arkadaşlar, başlık, işte fiyatı. Şu alan kısa açıklamadır. Uzun açıklama ise burada zaten açıklama olan kısımdadır arkadaşlar. Buraya ürünün özellikleri hakkında yazılar yazarsınız. Altta işte zaten bu ürünle ilgili ürünler falan varsa bunları manuelde seçebiliyorsunuz ama sistem otomatikman kendisi atıyor zaten. Artı işte bir de değerlendirmeler falan var. Şimdi burası kısa. Kısa açıklamalar. Burayı çok fazla uzun tutmanıza gerek yok. Uzun açıklamayı, yani uzun ürün açıklamalarını açıklama kısmında yazın. O da burası zaten, uzun açıklama. Şimdi uzun açıklamaya bir şey hazırladım. Örnek bir içerik hazırladım tabii ki. Böyle bir uzun bir içerik. Şimdi onu hallettik. Geldik. Ürünümüz basit bir ürün. Basit ürün, gruplandırılmış ürün. Bunlar tabii ki dediğim gibi ilk başlarda biraz zor gelebilir. Yani nedir bunlar falan. Bunlarla ilgili arkadaşlar kanalda daha detaylı açıklamalı videolar var. Biz basit bir ürün, sonuçta sanal bir ürün değil, dijital bir ürün değil, indirilebilir ürün. Evet, aslında sanal bir ürün. Biz fiziki olarak bir ürün göndermiyoruz ama ya aslında gönderiyoruz canım. Niye de göndermiyoruz? Baskı yapıyoruz, gönderiyoruz. Sanal değil. Aynen. Tabii. Sanal değil, indirilebilir ürün de değil. Şimdi sanal ve indirilebilir ürün fiziki olarak göndermediğiniz ürünlerdir. Dijital ürün olarak diye geçiyor bu. Geçer. Öyle düşünün. Dijital olarak bir ürün pazarlıyorsunuz, satıyorsunuz. Onlarda mesela fiziki olarak bir kargolama süreci yaşanmaz. Bu yüzden de kargo masrafı, yani kargo ücreti falan yoktur. Öyle hesaplanır. Ama biz tabii ki fiziki olarak da ürünü gönderiyoruz. O yüzden bunları seçmiyorsun. Şimdi fiyatı da atıyorum işte kaç para? 25 lira. 25 lira adet başı bilmem ne, işte stok varsa, stoklu çalışıyorsanız stok, burada stok kodunu girebilirsiniz. Stokta, ondan sonra bu ürün stok miktarını takip edebilirsiniz. İşte 100 tane elimizde var, işte 1000 tane var elimizde. Bunları ayarlayabilirsiniz. Tek tek satabilirsiniz isterseniz ya da işte çoklu satılabilir. Bir tane değil de işte 10 tane, 20 tane, 50 tane, 100 tane falan şeklinde. Gönderin, bunlar bir şekilde kalsın gene. Varyasyonlu ürün olduğu zaman bu sattığımız ürünün farklı renkleri olabilir, farklı ebatları olabilir. O da çok ayrı bir konu işte, dediğim gibi. Yani onlar bayağı dallanıp budaklanıyor bu olay. Ondan sonra varyasyonlu ürünler nasıl yapılır? Aslında o da ayrı bir konu. Başlangıçta hiç onlara ihtiyacımız yok bizim şu an. Ürün kısa açıklaması, hemen bir kısa açıklama tamamdır. Ve ürün resmimizi ayarlayalım. Şimdi ürün resmini de bir tane ürün resmi ayarlayayım. Ürün resmini de ayarladık. Burada kategoride işte hemen şöyle bir tane kategori seçtim. Etikette oluşturabilirsiniz. Fincan diyeyim işte, neyse. Fincan. Ondan sonra başka şeyler de ekleyebilirsiniz. Aslında
çok fazla böyle detay değil ama bu şekilde işleyiş bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Yayınla dediğinizde bu ürün direkt olarak mağazanıza eklenecek. Yayınla diyorum. Ondan sonra da bakalım. Ürünü görüntüle diyeceğim. Gördüğünüz gibi bakın eklediğimiz ürün geldi. İşte kısa açıklaması 25 lira. Şurada budur işte. Uzun açıklaması bakın. Uzun açıklaması bu şekilde. Ürünümüz eklendi. Ürünümüz şu an satışa hazır artık. Satabiliriz yani. Tabii şimdi bu şöyle diyeyim. Baskılı ürünlerde karşı taraftan sizin bir baskı almanız lazım icabında işte hani neyse logoysa, oysa, yazıysa, mazıysa bunlarla ilgili farklı şeyler var. Ama ben örnek genel olarak yapıyorum. Genel olarak anlatıyorum arkadaşlar. Mağaza kurulumunu, ayarlamasını, işte ürün eklemesini genel olarak düşünün bunu. Bu farklı bir ürün de olabilirdi. Başka bir ürün de olabilirdi. Yani baskı değil, baskı üzerine yapmıyoruz da başka bir e-ticaretiz. Öyle düşünün. Logoyu nereden ekleyecek bilmem ne. Bu şekilde düşünmeyin. Bu şekilde aklınıza soru gelmesin. O ayrı bir konu aslında şey yapabilirsiniz. Öyle bir videoda çekilebilir. Dijital baskıyla ilgili sektör videosu yapılabilir aslında. Öyle bir şeyde çalışma olabilir. Tamam ürünümüz hazır artık. Bu şekilde satışa sunuldu. Şimdi başka yani burada yapılacak ürünü de ekledik. Tüm ürünleri tekrar geldiğinizde burada bakın şimdi yeni ürün ekle gene alt menüsü var, kategoriler var. Yani bu kategorileri oluşturmanız lazım. Nitelikler var, değerlendirmeler, işte yorumlar. Bunlar da ayrı şeyler tabii ki bakın hiçbir nitelik yok şu an. Varyasyonlu ürün için mesela bakın işte renk var, boy, imaj, resim falan bunlar çok ayrı, farklı yani ileriki biraz orta seviyelere geldiğinizde öğrenebileceğiniz şeyler bunlar. Ne yapalım? Artık test olayına geçebiliriz bence. Mağazamızı oluşturduk. Ayarları da yaptık. Ürünümüzü de ekledik. Artık sipariş verelim. Bir sipariş oluşturalım. Ama sipariş oluşturmadan önce ayarlarda ufak tefek bir değişiklikler yapacağız. Nedir o değişiklikler? Hemen ona bakalım. Şimdi öncelikle mağazamıza bir kayıt yani bir hesap oluşturulması lazım değil mi? Önce bir şunu açmamız lazım arkadaşlar. Ayarlara geliyorum. Genel sekmesine geliyorum. Üyelik isteyen herkes hesap açabilsin. Evet, onu kaydediyorum. Daha sonra WooCommerce ayarlarına geliyorum. Burada hesaplar ve gizlilik olacak. Evet, burası olması lazım. Burada mesela bir hesap oluştursun. Yani nasıl hesap oluşturursun? Misafir ödemesini etkinleştirdik. Evet, bakın burada hesap olmadan ödeme yapmasına izin verebilirsiniz ama takip olarak baktığınız zaman bence hesap oluşturarak en azından da şey var. Fake yani sahte siparişleri engellemek için falan bir hesap oluşturulması bence mantıklı. O yüzden de ödeme sırasında olabilir. İşte hesabın sayfasında olsun. Hatta bakın şifre ayarlama bağlantısı. Bu da bence önemli. Neden? Hesap oluşturulurken karşı taraf işte dediğim gibi fake ise mesela sahte ise sahte bir bot hesabı olabilir mesela. Bot yapabilir. Kayıt oluşturabilir bilmem ne falan. Bunu engellemek için de bence bu güzel bir şey. Karşı tarafa şifre bağlantısı oluşturması için bir e-posta gönderirsiniz. Kullanıcı gerçekse o adrese verilen linke gider ve şifresini oluşturup sayfaya girer. Bence iyi. Başka neyse tamam bunları yaptık. Şifre ayarlama. Ben şimdi önceden bu işlemleri yapmayacağım tabii ki. Önceden bir kullanıcı oluşturdum. O kullanıcıyla gireceğim sayfaya. Bunları da kaydediyorum. Ondan sonra da yeni bir gizli sekmeyle giriş yapalım. Bir yenileyelim şöyle sayfayı. Tamam. Hesabım kısmından demiştik. My account. Ya buraları tabii dediğim gibi özelleştirebilirsiniz. İşte bunları zaten Türkçeleştireceksiniz yani. Bunların isimleri Türkçeli böyle olmayacak yani hakkımızda iletişim, hesabım falan işte giriş yapabilirsiniz buraya ne bileyim account demiş. Mesela hesap giriş olabilir neyse. Buradan mesela bakın giriş yapma kısmı ve üye ol. Yani mağazaya üye olma kısmı buraya işte kullanıcı adını girecek, e-posta adresine girecek. Bakın burada da zaten yazıyor. Yeni parola oluşturmanız için e-posta adresine link göndereceğiz. Şimdi ben oluşturdum tabii ki hemen buraya giriyorum. Test diyorum. Kullanıcı adımı yazdım, şifremi yazdım ve giriş yapıyorum. Yaptım. Evet, bakın direkt olarak işte siparişler, indirmeler, adresler, hesap detayları falan. Normal klasik işte WooCommerce'in profil ya da hesabım panosu. Şimdi hemen ürünlerimize bir geçelim bir sipariş oluşturalım. Oluşturduğumuz ürün bakın burada. Sepete ekleyelim. Sepete gidelim. 25 lira bakın 25 lira sepete gidelim. Sepette tamam 25 lira 150 lira bakın kargo olayı yapmıştık zaten ayarlarda WooCommerce ayarlarında ayarlamıştık. Sabit fiyat 150 lira işte bakın gönderim hedefi Kocaeli demiş. Şudur budur tamam 175 lira. Ödeme sayfasına gidelim. Ödeme sayfasında işte fatura detayları bunları doldurulacak. Ondan sonra da zaten bir banka havalesi ödeme ağ yolunu banka havalesi EFT yapmıştık. Şimdi şunlar hemen dolduralım. Tamam neyse işte bunlar. Herhalde bir sıkıntı çıkmaz. Siparişi onayla diyorum. Siparişimiz onaylandı. Teşekkür ederiz. Siparişiniz alınmıştır diyor. İşte bizim bilgilerimiz sipariş ürünle ilgili bilgiler.
Fatura adresi, gönderim adresi, onlar tamam. Şimdi bir de e-postaya bir bakalım arkadaşlar. E-postamıza bir bakalım. E-posta kısmına geldim. Şimdi normalde sitemizin adresi zaten demo işte @localhost.com'du. Site sahibinin adresi, kullandığı adres. Bakın mağaza yeni bir sipariş geldiğini söylüyor bize. Siparişi veren kişi, bakın sipariş detayları budur. Bir de şimdi müşteriye giden e-postaya bakalım. Mağaza siparişiniz alındı diyor. Bu da karşı tarafa işte müşteriye gönderilen e-posta, banka bilgileri, işte ürünle ilgili bilgiler, fatura adresi, gönderim adresi, şudur budur. Çok güzel. E-posta sistemimizde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Siparişleri tabii ki takip etmemiz için WordPress kontrol paneline dönmemiz lazım. Oraya bakmamız lazım şimdi. E-postalarımız gidiyor. Bize de geldi e-posta. Karşı tarafa da gitti. Kullanıcıya da e-posta gitti. Şimdi bir de kontrol paneline geçelim. Sitemizin kontrol paneline geldik. Burada başlangıçta böyle bildirim çerçeveleri falan var. Burada bakın WooCommerce'ın zaten 2 tane penceresi var. İşte değerlendirmelerle ilgili bir de WooCommerce durumu. Satışlarla ilgili bilgiler. Bakın satılan ürünü burada görüyoruz. En çok işte zaten bir tane satış oldu şu an. Bir tane sipariş ödeme bekliyor diyor. Buradan da ulaşabiliriz aslında siparişe. Ya da bakın WooCommerce siparişler kısmından da ulaşabilirsiniz. Hemen buna bir bakalım. Bastım şuna. Bir sipariş ödeme bekliyor diyor. Bakalım. Evet, siparişi veren kişi şu an beklemede. Bakın siparişler kısmındayım. Doğrudan diyor 175 lira tutmuş. Hemen bakalım 3128 numaralı sipariş. 3 dakika önce gelmiş ve beklemede şu an. EFT, şimdi EFT'den tabii ki yola çıkıyorum. Bankaya işte yatırılmış para bilgisi de geldi. Tamam, ne oldu? Siparişi artık hazırlamamız lazım. Karşı tarafa göndermemiz lazım. Bakın şu an durumu beklemede. Ne yapıyorum? Hazırlanıyor diyorum. Evet, siparişiniz artık hazırlanıyor. Her şey normal. Ücret de geldi. Ödemesi de yapıldı. Bakın sipariş notları gördüğünüz gibi buradan takip edebilirsiniz. Şimdi ilk önce şu hazırlanıyoru seçtim ve güncelle diyorum bakın şimdi. Karşı tarafa bir ürünle ilgili evet ödemenizi aldım ve ürünü siparişinizi hazırlıyorum. Bunun bilgisini gönderelim. Değil mi arkadaşlar? Sipariş beklemede durumundan hazırlanıyor durumuna geçildi. Şimdi e-posta geldi mi? Ona bir bakalım arkadaşlar. Teste geldim yine. Şöyle bir bakalım. Evet. Ne diyor? Siparişiniz alındı diyor. Siparişiniz için teşekkür ederim. Şu anda işleniyor diyor. Bakın. Şu anda işlendiğini karşı tarafa bildirdik. Yani hazırlanıyor aslında. Hazırlanıyor. Tamam, hazırladık artık. Gönderimini de yaptık ve tamamlandı diyorum. Güncelle diyorum ve sipariş hazırlanıyor durumundan tamamlandı durumuna geçildi bilgisini gönderdik. Hemen e-postaya bakalım. Bakın siparişiniz tamamlanmıştır. Artık kargoya verildi tabii ki. Bu şekilde siparişlerimizi de takip edebiliyoruz arkadaşlar. Normalde YouTube'da 5 dakikada değil de 5 dakika falan değil arkadaşlar. Yani öyle 5 dakikada her şey hazır olmuyor. Bu aşamaları bakın en basit yoluyla gösteriyorum size. En genel yoluyla, hani genel olarak gösteriyorum. 5 dakikada yapılacak işler değil. Hiç öyle bir şeye aldanmayın arkadaşlar. Öyle bir dünya yok yani. Evet, siparişimizi de yaptık. Mağazamızı kurduk, ayarladık. Siparişi de yaptık. E-postalarımıza baktık. Şimdi bonus olarak şunu söyleyebilirim. Bu aşamada başka ne yapabilirsiniz? Mağazanızı kurdunuz. Artık ayarlarınızı yaptınız, ürünlerinizi eklediniz, testlerinizi yaptınız. Evet, artık e-postalar gidiyor, geliyor hepsi. Bundan sonra yapılabilecek ne olabilir? Şöyle diyeyim. Bence bir SEO eklentisi, arama motorları için bence pozitif olarak düşünün bunu. Pozitif etkilemesi için bir SEO eklentisi, ücretsiz bir SEO eklentisi de başlangıçta işinizi görür. Ama ondan sonra işleriniz tabii ki yoğunlaştığında, daha da iyileştiğinde, para kazanmaya başladığınızda ciddi anlamda bir SEO çalışması yaptırabilirsiniz sitenize. Ondan sonra yani ne olabilir? Var, optimizasyon. Çünkü şöyle diyeyim, ürün tabii ki ürün gamınız ne kadar olacak? Genişliği ne kadar olacak? 10 tane mi olacak? 100 tane mi? 1000 tane mi? 10.000 tane mi ürün olacak? Bunlar zamanla tabii ki siteyi de yavaşlatmaya başlayacak bazı şeylerde. Ne olacak? Bununla ilgili performansla ilgili bir eklenti. Benim önerim tabii ki Lightspeed ön bellek eklentisi. Ben hemen hemen bütün sitelerimde zaten kullanıyorum arkadaşlar. Bu performansınızı baya bir etkiler. Yani hızlandır. Sayfanızı en azından birazcık hızlandırır. Ama bunun yanında tabii ki dediğim gibi hosting önemlidir. Çünkü e-ticarette hosting gerçekten önemli. Güzel bir, sağlam, hızlı çalışan bir hosting paketi almanızı tavsiye ederim. Ama başlangıçlarda arkadaşlar harcamalarınızı bütçenize göre orantılı yapın. Çünkü çok ciddi anlamda para kazanmadıktan sonra bu kadar masrafları yaptığınızda ciddi anlamda zarar etme durumunuzda olabilir. O yüzden de kazandıkça işinize yatırım yaparsınız. Böyle bir şey olabilir. Bu iki, bir SEO eklentisi, bir de işte ön bellek
cache optimizasyon için Lightspeed eklentisi. SEO için de 2-3 tane zaten eklenti var. Onları bir bakın, inceleyin arkadaşlar. Ücretsiz sürümlerini diyorum. Ücretsiz sürümleri başlangıçta işinizi görür arkadaşlar. Kim ne derse desin. Ben kullanıyorum sonuçta. Benim de işimde çok rahat yürüyor. Çünkü bütün eklentileri parayla satın almaya kalkıştığınızda çok ciddi bir bütçe lazım. Onu açık ve net söyleyeyim zaten. Yani ücretsiz yapmanın bir anlamı yok. Direkt olarak profesyonel bir tema alırsınız. İşte ne bileyim, hostinginiz farklı bir şey olur. O olur, bu olur. Ciddi paralar olur. O yüzden de benim önerim bu tabii ki size. Tavsiyem. Yaparsınız yapmazsınız ayrı bir şey. Yani elimden geldiğince bir şekilde genel olarak anlatmaya çalıştım. WooCommerce'e yeni başlayanlar için, özellikle de e-ticaretle uğraşmak isteyenler, yani internette bir şeyler, bir ürünlerini, kendi ürünlerini ya da farklı ürünler satmak isteyenler için genel olarak biraz detaylı anlatmaya çalıştım elimden geldiğince, ama çok böyle detaylara da fazla da inmeden. Çünkü detaylara inmek istiyorsanız arkadaşlar, iş biraz daha dallanıp budaklanacak. Çünkü farklı eklentiler belki artı WooCommerce'te varyasyonlu ürünler var. Kargo gönderimleri ya da ödeme ağları falan farklılaşır. Tema farklılaşır. İşte ne bileyim, bir sürü şey var. Özelleştirme falan yapılabilir yani. Bu biraz daha orta ve ileri seviyede geldiğinizde, WordPress'te özellikle. Ama ilk defa WordPress'te tanışanlar ve ilk defa ücretsiz bir şeyler yapmak isteyenler için hosting ve alan isimlerini katlıyorum arkadaşlar. Zaten videonun başında da söyledim. Bu videoda herhangi bir hosting firmasıyla anlaşmadığım için ben lokal host'ta yaptım çalışmalarım, ama WordPress kurulumu ve mağaza kurulumu aynı zaten. Birebir aynısı olacak zaten. Canlı bir site hosting'te de yapsanız da bu işlemleri yapacaksınız arkadaşlar. Bir tek ne oldu? İşte SSL sertifikası, bakın bunu söylüyorum. Özellikle de üstüne basıyorum. SSL sertifikası zaten kullanın. Artı e-ticaret olduğu için arkadaşlar güvenlik eklentilerini sakın unutmayın. Bakın sakın unutmayın, güvenlik eklentisi ücretsiz de olsa bir tane iki tane farklı işlevler yapan güvenlik eklentilerini sitenize ekleyin arkadaşlar. Bunlar önemli. Ya bir sürü güvenlikle ilgili bir sürü şey var arkadaşlar baktığınız zaman, ama ya kanalda bununla ilgili bir ton videolar çektim arkadaşlar. İnceleyin, araştırın, bir arama yapın. Güvenlikle ilgili falan bayağı şey çıkacak. Ürün çıkar yani. Video çıkar yani. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Artık sürçülisan ettiysem de kusura bakmayın, affola diyorum. Umarım faydalı olur. Umarım yeni başlayanlara bir kaynak kılavuz olur. Güncel bir kılavuz olarak en azından bir değişiklik zaten hemen hemen yok gibi bir şey. Çok böyle bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Bununla ilgili bu tarafta buraya koyuyorum. Burada göreceksiniz. WooCommerce eklenti ve temaları hakkında bir oynatma listem var arkadaşlar. Orada da bayağı bir video var zaten. E-ticaret üzerine, özellikle tema ve eklentiler hakkında. Hatta 2022 ya da 23'lerde falan olması lazım. Bir seri yapmıştık yeni başlayanlar için. Onları da seyretmenizi tavsiye ederim. Bayağı faydalı olabilir size. Buraya kadar seyrettiyseniz, sabrettiyseniz çok teşekkür ederim. Eğer faydalı da bulduysanız arkadaşlar, motive etmek için en azından bir beğeni atabilirsiniz. Yorumda yazarsanız da çok sevinirim. Kanala abone değilseniz de lütfen abone olun ki destekleyin arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.